Merhaba Akşap, Esseman Nabeli kanalımıza hoş geldiniz. Futbol 2026'da bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Oyunda yarın yeni sezona geçiyoruz ve bundan dolayı klasman güncellemesi olacak. Adaylı sözleşme paketi gelecek. Bazı konular var, soru işareti olan konular. Bunlarla ilgili Konami'den henüz daha bir açıklama gelmedi arkadaşlar. Benim de en çok merak ettiğim kısım bu konular diyebilirim. Yeni hazine zinciri yarın gelecek mi? İlk hazine zinciri geldi 2 hafta önce ve bugün bitiyor. Bir sonraki hazine zinciriyle alakalı Konami açıklama yapmadı ama Konami'nin tanıtım videosunda Neymar'lı kısımlar da vardı. Yeni hazine zinciri yarın keşke gelse. Sosyal medyada bazı arkadaşlarımızın yarın geleceği yönünde paylaşımlar var ama Konami'den resmi açıklama gelmedi. Bir resmi açıklamayı görmek lazım arkadaşlar. Bugün bir açıklama gelirse yine sizlerle paylaşırım. Keşke bu her sezon gelse. En azından buradan hediyeler kazanıyorduk. Bazı arkadaşlarımızın da şöyle tahmini var arkadaşlar. Yarın yine hazine zinciri gelirse Baresi, Fernando Torres Epic paketi var ya, oradan yine ücretsiz açma hakları verir mi? Sonuçta orada fazla bir oyuncu var. Hepsini birden vermedi Konami'mize. En fazla 80 küsür tane açılım yapabiliyorduk. Yine oradan verse, çıkaramadığımız epikleri çıkarsak belki tekrardan öyle bir şey yapabilir önünde tahminler var. Ya da bazı arkadaşlarımız eğer gelirse kesin e-futbol parası alınması yönünde böyle yorumlar falan yazıyorlar. Onları da okuyorum ben. O da mantıklı. E-futbol parası oyunda çok önemli. Buradan 100-200 bir şeyler kazansak, biriktirsek ileride çok iyi paket gelir. Oradan elimiz güçlü olur. Epic çıkarana kadar açılım yapabiliriz. Ya ücretsiz açılımlara yönelen arkadaşlarımız var bedava Epic çıkarmak için, ya da futbol parası buradan biriktiren kazanan arkadaşlarımız. Ama dediğim gibi hazine zinciri şimdi yarın mı gelir, ileride mi gelir? Bununla alakalı henüz daha Konami'den bir açıklama bulunmamakta. Bir de eFootball Ligi'nde şimdi yarın bedava ISKO verilecek. Her sezon eFootball Ligi'nde böyle hediyeler verilir mi verilmez mi? Sosyal medyada bununla alakalı da paylaşımlar var. Bir arkadaşın da böyle ekran görüntüsü vardı. Hani yarınki eFootball Ligi'nde acaba böyle bedava Epic mi hediye ederler? Hangi pozisyonda Epic hediye ederler bir sonraki sezon için? Tahminler yapılıyor. Yorumlar filan yazılmakta. Ama Konami'den şimdilik bir açıklama yok. Bence aslında devam edebilir. Konami'nin işine geliyor. Çünkü eFootball Ligi eskiden bu kadar oynanmıyordu. Oyuna teşvik oldu. ISKO hediyesi. Çok yüksek seviyeli de değil tabii. Hani ISKO öyle 105 seviyeli bir isim değil ama ISKO içinde oyunda futbol liginde bayağı bir sıralama kasan, çok fazla oynayan kullanıcı var. Her sezon olsa teşvik olur. En azından futbol liginin de bir hediyesi olmuş olur ama 1 milyon gerçekten zor oldu. Üçüncü klasman bile yetmiyor arkadaşlar. İkinci klasmanına çıkıp 1'e doğru yükselmek gerekiyor. Ben o kadar da tahmin etmemiştim. Çok fazla kullanıcı 1 milyon için iyi sıralama kastı. Bunlarla alakalı henüz net bir bilgi yok. Yarın bunları öğreneceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bugün Konami'den bir açıklama gelirse yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de bu konularla alakalı yorum ve görüşlerinizi, tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kesin olan bilgilerle devam edecek olursak, öncelikle bugün bitecekler. Oyunda eFootball Ligi'nde hedefler bugün bitiyor. Yarın yenisi gelecek arkadaşlar. Klasmanda yukarılara çıktıkça da buradan hediyeler kazanıyoruz. eFootball Ligi'ni son aylarda Konami hediyelerini bu şekilde değiştirdi. İlk hazine zincirimiz bugün sona eriyor. Eğer almadıysak, yuvamız boşsa bugün doldurabiliriz. Bu ilk hazine zinciri bugün sona erecek arkadaşlar. Hani bir daha hazine zinciri gelirse yine bu paketten ücretsiz açma hakkı verirler mi? Paketi belki Konami değiştirmeye de bilir. Burada çıkaramadığımız epikler var. Hani buradan da aslında devam etme hakkı verse o anlamda işimize yarayabilir. Ama güzel epikleri çıkaran arkadaşlarımız paketin değişmesini belki isteyecektir. O durumda da e-futbol parasına yönelme sanki daha mantıklı. İngiltere MVP'si ile alakalı kampanya vardı. Bundan dolayı 2 tane oyuncu hediyesi vardı. Birisi ücretsiz, birisi seçmeli sözleşme. Bu kampanyanın da bugün son gün arkadaşlar. Yeni bir hesap açarsanız da bu hediyeleri alabilirsiniz. Hazine zincirini alabilirsiniz. Geçen hafta gelen 2 Epic 2 Showtime'lı paketinde bugün son günü 200 oyuncu yer alıyordu. Menajer özel, o menajerde kullanabileceğimiz oyun tarzına sahip oyunculardı. Lig Player of the Week paketi vardı. Yarın milli takım Player of the Week paketi gelecek. Adaylı sözleşmelerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben diğerlerinin süresine dikkat etmemiştim. Pazar günkü videomuzu izleyince fark ettim. Bu adaylı sözleşmenin süresi bugün doluyor ama bunlarınki dolmuyor. Bunların daha 2 haftaları daha var. Brezilya ve Japon Ligi'nin paketinin süresi devam ediyor. Bunlar kaldırılmayacak. Ama Rodri, Eder Militao gibi oyuncuların yer aldığı bu paketin süresi bugün bitmekte. Yarın buraya yeni bir adaylı sözleşme paketi gelmeli. Yüksek seviyeli şöyle kullanabileceğimiz oyuncular olsun. Bir tane de kaleci olsun arkadaşlar. Şimdi burada savunma tarafında Rodri vardı, Eder Militao vardı, diğer stoper vardı, iyiydi. Farklı pozisyonlara da şöyle güzel isimler ekleseler
iyi olacak. İhtiyaç duyulan bölgelere santrafor, kaleci olur. Belki açık bekleyen arkadaşlarımız olur. Umarız yüksek seviyeli güzel futbolcular eklerler. Adaylı sözleşmeler erkenden bilinmiyor arkadaşlar. Sadece tahmin yapılabilmekte. Transferlerle alakalı mı olur? Farklı konsepte mi olur? Bunu yarın öğrenebileceğiz. Bu paket haftalar önce gelmişti. Konami genelde bu tarz paketler getiriyor. Ya ligin oyuncularını seçiyor ya da milli takım oyuncuları. Genelde süreleri bittiğinde Konami yine böyle paketler getiriyor arkadaşlar. E-futbol parasıyla açılım şeklinde renkli kart oyuncularla alakalı yarın belki bir paket gelebilir. Etkinliklere baktığımızda YZ bölümü etkinlikleri içerisinde her hafta gelen Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliğimiz yarın yenisi gelecek. Mücadele etkili kampanyadan dolayı böyle 3 dakikalık oynadığımız online maç etkinliği arkadaşlar. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Yarın yenisi gelecek bunun. Ortaklaşa maç etkinliği Konami bittikçe yenisini getirmekte. Ligime eskisi gibi değil arkadaşlar. Eskiden her hafta oyuncular yenileniyordu. Şimdi eFootball 2026 ilk çıktığında bu epikler geldi. Steven Gerrard, renkli kartlar, aşağıda birkaç isim vardı. Süreleri şimdi bitiyor. Bakalım Konami yarın kimleri ekleyecek. Yani buradası eskiden daha güzeldi. Her hafta güncelleniyordu. Epikleri en azından burada deneme şansı oluyordu arkadaşlarımızın. Konami bunu ne yazık ki bizim böyle aleyhimizde değiştirdi. Lehimize olmadı bu değişiklik. Yarına geçtiğimizde yarın bizleri neler bekliyor? Her perşembe olduğu gibi bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girecek. Konami en geç öğlene doğru 11'de açacağım der arkadaşlar. Genelde erkenden açıyorlar. Öncelikle Japonları açıyorlar. Tabi bizde biraz daha geç olmakta. Ülkelere göre oyunlar açıyorlar. Örneğin Azerbaycan'da galiba bizden daha sonra açıyorlardı. Yorumlarda arkadaşlarımız da yazmaktaydı. Ülke ülke, bölge bölge oyunun açılış saatleri değişmekte. Yarın oyunda yeni sezona geçiyoruz. Klasmanda aşağı ineceğiz arkadaşlar. Oyunda yaptığımız klasmanda en iyi yaptığımız şey birinci klasmana çıkmaksa üçüncü klasmandan başlarız. En iyi ikinci klasmana çıktıysak aylar önce de olabilir. Şu anki değil arkadaşlar. Konami e-futbol oyununa bakıyor. E-futbol tarihimizde en iyi yaptığımız klasmana göre güncellemekte. En iyi ikinci klasman yaptıysak da dördüncü klasmandan başlarız. Bu şekilde yarın klasmanda aşağılara doğru ineceğiz. Klasmanda online maç bölümünde PvP kategorisinde ilk 1 milyonda tamamlayanlara 1 milyona girip de sonradan düştüysek olmaz arkadaşlar. 1 milyon içerisinde tamamlamamız lazım. Oyun sabaha doğru 5'te kapanacak ya arkadaşlar. İşte oradaki sıralama çok önemli. Kapandığı e-futbol liginde ilk 1 milyon içerisindeysek yarın bedava Showtime ISKO hediye edilmekte. Yarın sabah bakım bittikten sonra oyuna girdiğimizde e-futbol ligi hediyeleri verilir. Bedava Showtime ISKO hediyesi de o şekilde yani oyuna girdiğimizde verilmesi gerekiyor. Konami'nin şartı 1 milyona girmekte. Diğer hediyeler de sıralamaya göre seçmeli güçlendirici hediyeleri var. Ne kadar iyi sıralama yapılırsa o kadar fazla seçmeli güçlendirici Konami hediye etmekte. Pazar günü değinmiştik. Kanalımızdan Furkan arkadaşımız sağ olsun bir deneme de yaptı hesabında. 1 milyona girmek için ne kadar derece yapmak gerekiyor? İkinci klasmana çıksak 1500 derece yetmiyor. Furkan arkadaşımız 1653 dereceye kadar çıktı. Anca o zaman 1 milyona girebildi. Fakat bazen bu bile yetmeyebilir. Bugün de sıralama kasan arkadaşlarımız olabilir. En kötü yani buralarda olmak lazım. 1700 belki hani oralarda bitirirsek 1 milyonda tamamlarız gibi. Yani neredeyse birinci klasmana yaklaşmamız lazım. Birinci klasmana çıktıysak her türlü 1 milyon içerisindeyiz arkadaşlar. Üçüncü klasman kurtarmıyor. Üçüncü klasman olan arkadaşlarım 2'ye çıkıp 2'de de yani 1'e bayağı bir yaklaşmaları gerekiyor. Ancak o şekilde 1 milyona girilebilmekte. Bu kampanya geçen hafta başlamıştı arkadaşlar. Yarın ikinci haftasına geçeceğiz. Bundan dolayı bazı hediyelerimiz var. Konami yarın yeni bir kampanya başlatır mı yoksa bunun bitmesini mi bekler? Bunu yarın sabah öğrenebiliriz. Yeni sezonlara genelde Konami kampanyayla da başlardı. Fakat bu kampanyanın da daha bir hafta daha süresi bulunmakta. Bu kampanyanın ikinci haftasında yarın neler kazanabileceğiz? Kampanya merkezinde kazanacağımız 500.000 GP ve yanında diğer küçük GP'ler var arkadaşlar. 50 futbol parası. Maç oynadıkça burada bir bir hepsini topluyoruz. Yarın buradan bol bol GP, DP'ler ve 50 futbol parası kazanabileceğiz. Ayrıca görevler, hedefler buradan da Konami hediyeler veriyor. Yarın da yine maçlarda goller attıkça, galibiyetler elde ettikçe buradaki hediyeleri de alacağız arkadaşlar. 3 dakikalık maç etkinliği yarın bir daha gelecek bu mini etkinlik. Geçtiğimiz hafta içi ve hafta sonu milli takım maçları oynandığı için Konami oynanan maçlara göre Player of the Week paketi getirmekte. Milli takım Player of the Week paketi geri dönüyor arkadaşlar. Konami bugün öğlen vakitlerinde de yarın gelecek birkaç ismi bizlerle paylaşabilir. Sosyal medyada arkadaşlarımızın paylaştığı tahminlere bakacak olursak kimler gelebilir? Lionel Messi'nin kesin gelmesi bekleniyor.
Kevin De Bruyne, Merino bizim maçtaki performansından dolayı büyük ihtimalle gelecektir arkadaşlar. Seviyeler tahmin tamamen arkadaşlarımızın tahmini. Retegui, Son, Reece James İngiltere milli takımından sağ bek, Cancelo Portekiz'de tabii birkaç tane aday var. Cristiano Ronaldo da 2 tane gol attı. Bir tanesi ceza sahası dışından bayağı sert bir şuttu arkadaşlar. Ama Cancelo da çok iyiydi. Bruno Guimaraes aslında Ronaldo'nun isminden dolayı Ronaldo'yu da getirebilirler. Aynı pakette Messi ve Ronaldo olurdu. Bir de ikisinde güçlendirici olsa ne güzel olurdu. Bruno Guimaraes Brezilya milli takımından, Embolo, Karetras, Konstantinos Karetsas Yunanistan milli takımından veyahut da kaleci düşük seviyeli var. Burada Japon bir arkadaşımızın tahminine baktığımızda Fransa milli takımından mesela Olise'yi önde görüyor. Chouameni, Olise bu ikisinden birini tercih edebilirler. Onlar Hollanda milli takımından Depay. Birçok isim aslında ortak. Messi, Kevin De Bruyne, Merino, Bruno Guimaraes, Reece James, Cancelo birçok isim ortak gözükmekte. Birkaç isimde değişkenlik var. Burada bir başka arkadaşımızın öne çıkardığı isimlere baktığımızda Messi, James Rodriguez, Chouameni, Retegui, Merino. Görkem'in paylaştığı paylaşıma bakacak olursak o da artık Twitter yoluna devam ediyor. Orada güzel paylaşımları var. Kevin De Bruyne, Retegui, Merino, Lionel Messi, Felix, Chouameni, Reece James, Akanji birçok isim genelde ortak. Büyük ihtimalle Konami bu çoğu ismi yarın getirir arkadaşlar. Bunlara da ben değiniyorum. Konami henüz daha açıklama yapmadı. Ben de takip ediyorum arkadaşlar. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Bu kampanya ile alakalı Konami video paylaştı. 2 tane video paylaşmıştı. Neymar'a özel video bir de bu görselin yer aldığı video. Henüz daha bu kampanyanın tarihi açıklanmadı. Fakat Konami animelerle ortaklık yapmayı seviyor. Bir de öyle bir haftalık gelmiyor. Biraz daha uzun süreli olabiliyor. Hatta geçen sene Epic paket getirmişti. Rummenigge'li o Epic paket arkadaşlar. Oliver Kahn, Rummenigge bu Tsubasa kampanyalı kart görselleri vardı. Birkaç hafta durmuştu o paket. Renkli kartlar hediye edilmişti. Ondan önceki sene Blue Lock kampanyasında da bayağı bir hafta oyuncu hediyeleri olmuştu. Renkli kart anlamında. Bir de Inzaghi'nin Epic kartı o zaman 2 sene önce hediye edilmişti. Burada bu isimlerin renkli kartlarını büyük ihtimalle hediye edebilirler. Bir de ülkelerin efsane futbolcuları satılacak dendi. Henüz daha Konami resmi açıklamayı yaptı. Henüz daha buna başlamadı. Bunlarla alakalı yarın yeni sezona geçiyoruz. Bir gelişme olursa ben yine takip edip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Avrupa'da transfer dönemi kapandı ama bizde devam ediyor. Konami de transferleri markette güncelliyor arkadaşlar. Yarın da bazı transferlerimiz güncellenir. Fakat bizde şimdi bu hafta içi yapılan transferleri güncellemeyecektir Konami. Biraz gecikmeli bir şekilde olmakta. Yarın yine markete bakarız. Hangi transferleri güncellediler onları da inceleyebiliriz. Haftaya da bu hafta yapılan transferleri ekleyebilirler arkadaşlar. Hafta sonunda lig maçları olacak, resmi maçlar. Hem maçlara çıkan isimler de oluyor. O durumlarda daha hızlı güncelleme yapıyorlar. Bir yandan da market güncellenmekte. Yarın da bunu inceleriz. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün Konami'den açıklamalar gelebilir arkadaşlar. Yarınki Player of the Week paketiyle alakalı genelde açıklama yapıyorlar. O açıklama geldiğinde de sizlerin karşısında olmaya çalışacağım. Sizler de tüm bunlarla alakalı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.